Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoyla yine sizlere hızlı, basit, etkili ve hazırlanması kolay bu grafiği nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben hazırladığım örnek çalışmada ay bazlı üretim performans değerlerini göstermeye çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi grafiğimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şu alanı her zamanki gibi alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri. Verileri seçiyorum. Ekleye geliyorum. Buradan şunu seçiyorum. Şunların hepsini kaldırıyorum. Sadece hata çubuklarını bırakacağım şurada. Şunları. Hata çubuklarını seçiyorum. Sağ klik. Hata çubuklarını biçimlendir diyorum. Burada önce şunu seçeceğim. Yön olarak eksi diyeceğim. Ve buradan da gelip şuraya yüzeyi seçip burayı %100 yapacağım. Bu şekilde dikkat ettiyseniz hata çubuğunu veri kadar, gösterge kadar uzatmış oldum. Hata çubukları seçiliyken şuraya geliyorum. Şurayı düz çizgi diyorum. Renk olarak koyu mavi kalsın. Genişliğini 1,5 yapacağım. Buradan da çizgi türünü şu noktaları seçiyorum. Buraya geliyorum. Başlangıç oku türünü şunu seçiyorum. Başlangıç ok boyutu da şu olsun. Şimdi benim şuradaki üretim performans yüzde değerlerini, şuradaki arkadaki değerleri gizlemem gerekiyor. Bunun için şunu seçiyorum. Sağ klik biçimlendir diyorum ve şuradan arkadaki üretim performans değerine ulaşmam gerekiyor. Şu anda hata çubukları seçeneğini şuraya geliyorum ve şuraya tıkladığımda arkası seçilmiş oluyor. Zaten belli oldu. Buraya geliyorum. Dolgu yok diyorum. Çizgi yok diyorum. Kapatıyorum. Bu şekilde kalmasını sağlıyorum. Şimdi grafiğimizi şuraya yerine yerleştirelim. Ama öncesinde şunu seçiyorum. Biçimden dolgu yok. Ana hat yok. Bir de içi grafiği seçiyorum. Dolgu yok. Ana hat yok. Dışını da seçelim. Dolgu yok. Ana hat yok. Ta ki şu hale gelene kadar. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şunu seçiyorum. Şöyle şuraya alıyorum. Şurayı genişletiyorum ve şuraya Ctrl R diyorum. Şu başlığı alıyorum ve şuraya grafik yazıyorum. Şunu aşağı alıyorum yine. Şurayı biraz genişleteceğim. Başlıkla birlikte. Bunu 20 yapacağım. Şu şekilde. Şunu alıyorum ve şuraya her bir değer şuraya gelecek şekilde, denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Şunu küçültüyorum. Şuna göre. Şimdi grafiğimizin verilerini ekleyelim. Buraya geliyorum. Ve veri etiketleri diyorum. Daha sonra veri etiketlerini tıklayıp sağ klik veri etiketlerini biçimlendir ve şu ortala şuraya gelecek şekilde ayarlıyorum. Renklerini koyu mavi yapacağım bunların da. Şu şekilde biraz kalın olsun. Şöyle. Ve şuradaki noktaları, yani içinden geçen noktaları şuradaki gibi sağında ve solunda noktaları kaldıracağım. Bunu için şunu seçiyorum.
biçimden şekil dolgusunu beyaz yapıyorum. Bu sayede noktaları beyaz yapmış oluyorum. Yalnız grafiğimiz verilere göre ters duruyor. Yani şöyle 137 şurası Aralık ayı, 173 Kasım ayı, %99'da Ocak ayı. Bunu düzeltmenin yolu şu. Şunu tıklıyorum grafiğimizi. Şuradan eksenleri getiriyorum ve şu eksenleri seçip sağ klik ekseni biçimlendir diyorum. Buradan ters sırada kategoriler deyip şunların yerlerini değiştiriyorum. Tekrar eksenleri kaldırıp tamamlamış oluyorum. Şimdi şuraya Shift eşittir rastgele arada formülünü uygulayacağım. 10'dan başlasın 100'e kadar bölü 100 diyelim. Enter. Noktalı virgül koymam lazım. Çift iki nokta üst üste değil. Şimdi aşağı doğru çektiriyorum. Ve kontrol edelim. Formüllere gelip şimdi hesapla. Hızlı grafikle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.